Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Değerli bir hocam var, üroloji uzmanı doçent doktor Eymen Gazel. Şu anda yayın konuğum ve bugün genel üroloji ve güncel yaklaşımları konuşacağız kendisiyle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. İyi sabahlar olsun. Teşekkür ederim sizlere de. Güzel bir gün olsun hocam hepimiz için. Sağlık Umarım çok öyle kıymetli. olur. Aynen öyle. Değil mi? Tabii. Gerisi her şey olur zaten sağlık olduğu zaman. Aynen öyle. Bugün şimdi üroloji branşı hangi hastalıklarla ilgilenir diye başlayalım. Bir izleyicilerimize hatırlatalım hocam. Arkası gelecek zaten. Evet, üroloji aslında kabaca anlatmak gerekirse idrar yollarını ilgilendiren bir branş. İdrarın ilk üretildiği böbrekten başlayıp üreter dediğimiz bir kanal ve mesane yani idrar torbasını ilgilendiren bir branşız. Erkekler yani kadın ve erkekte bu kısma kadar ortak ama erkeklerde daha sonrasında prostat dediğimiz bir organla devam ediyor o sistem. Sonrasında idrar çıkış deliği ve testisler erkek sağlığında bizim ilgilendiğimiz ana branşlar. Toplum arasında acaba üroloji hastalıkları genelde hep erkeklere mi yönelik olur? O branş erkeklere yönelik bir branş mıdır diye sorulur. Evet, erkek hastamız daha fazla açıkçası. Ama sonuçta böbrekler, üreter, mesane dediğimiz sistem kadınlarda da ortak olduğu için %30 civarında falan da bir kadın hasta oranımız var. Biz genel olarak bu sistemler içerisindeki ameliyatla tedavi edilebilir hastalıklarla ilgileniyoruz. Yani işte taşlar, ne yazık ki bazı kanserler, onkolojik durumlar. İlaveten erkek üreme sağlığıyla ilgileniyoruz. Yani infertilite dediğimiz kısırlık halk arasında bilinen sistem ve yine bazı cinsel fonksiyon bozuklukları erkeklerde bizim ilgi alanımızda. Peki hocam son yıllarda üroloji alanında en önemli teknolojik gelişmeler nelerdir? Aslında teknoloji biliyorsunuz hayatın her alanında artık ciddi şekilde hayatımızı kolaylaştırıyor. Sağlık branşı için de, sağlık sektörü için de öyle ve üroloji bu teknolojiyi en yakından kullanan branşlardan bir tanesi. Haliyle bizim de son 10 yılda inanılmaz değişti gelişen teknolojiyle tedavi yaklaşımlarımız, ameliyat şekillerimiz. Özellikle lazer sistemlerinin kullanılması bizim böbrek taşı ameliyatlarında ve prostat ameliyatlarında ciddi kolaylıklar ve avantajlar sağladı. Yine bununla beraber biz eskiden bazı ameliyatları ne yazık ki büyük kesilerden açık ameliyatlar şeklinde gerçekleştiriyorduk. Artık çok daha küçük el aletleriyle, laparoskopik dediğimiz yöntemlerle yani hastanın bedeninde ciddi büyük yaralar oluşturmadan küçük deliklerle içeriye girip ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Yine bazı görüntüleme yöntemleri bizim çok işimizi kolaylaştırdı ürolojide. MR sistemleri gelişti. Artık prostatla alakalı kanserleri çok daha yakın, erken dönemde tanımlayabiliyoruz. Görüntülenmede de bir gelişme var Tabii, değil mi şüphesiz hocam? var. Aslında o tabii ilgili branş radyoloji olduğu için onun çok detayına girmek istemiyorum ama bir hastalığı ne kadar erken görüntüleyebilirseniz, tanıyabilirseniz çok daha hızlı hareket ediyorsunuz. Bu da teknolojinin getirdiği bir şey. Bununla beraber tabii devrim niteliğinde değerlendirebileceğimiz robotik cerrahi ile ilgili halk arasında da bilinen robotik cerrahi ciddi bir teknolojik devrim aslında cerrahide ve biz bu sistemi çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Robotik cerrahinin aslında dünya genelinde de en çok kullanıldığı branş üroloji branşı. Belki ilerleyen sorularda onlara devam ederiz. Peki hocam robotik cerrahi tam olarak nedir ve klasik ameliyatlardan farkı nedir? Robotik cerrahi aslında halk şöyle biliyor, yanlış bir anlaşılma bu. Acaba ameliyatları robotlar mı yapıyor şeklinde? Hayır değil. Robotik cerrahi sistemlerde cerraha yardımcı olan bir sistemden, teknolojiden bahsediyoruz. Bu az önce bahsettiğim laparoskopik ameliyatlarda yani karna büyük insizyonlar, kesiler atmadan sadece küçük delikler içinden girilerek ulaşılması, hedef organın belirlenmesi. Buna biz laparoskopi diyoruz. Robot da laparoskopi yardımlı bir cerrahi şekli. Ve özel el aletleri, kullanılan el aletleri hastanın karın bölgesine yerleştiriliyor ve daha sonrasında ameliyatı konsoldan cerrah gerçekleştiriyor. Tabii burada aslında ana mantık şu, robotik cerrahide asıl konfor cerraha verilmiş bir konfor ama cerrah ne kadar konforluysa aslında hasta için de sonuçlar öyle yüz güldürücü oluyor. Prostat organı Hata şansı olmuyor değil mi hata hocam? şansı minimalize ediliyor diyelim. Evet. Çünkü olmuyor, çok iddialı olur ama onu minimalize edebiliyoruz bu yöntemle. İnsan vücudunun bazı defeklerini kapatıyor diyebiliriz. Nedir? El titremesi gibi. Çünkü o sistem içinde herhangi bir titreme yaşamıyorsunuz ama insanın elinde küçük titremeler olabilir. Doğru. Ya da insan bedeninin el hareketlerinin belirli bir sınırı var. Yani biz parmaklarımızı belirli bir derecede çevirebiliyorken o aletlerde 360 derece
çevirerek kullanabiliyoruz. Bu da inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Bir de prostat organı inanın çıkarılmasın diye sanki var olan bir organ. Çok derinde yerleşmiştir. Bizim leğen kemiği diye tarif ettiğimiz bölgede en derinde bir organ. Ve bu organın etrafında da onu çevreleyen inanılmaz önemli sinirler ve damarlar var. Bu işte ameliyat sonrasındaki ereksiyon yani sertleşme kalitesini etkileyen şeyler, idrar tutmayla ilgili mekanizmaları etkileyen şeyler onun hemen etrafında. Ve biz bu yapıları tanımlayarak onları korumamız ve kanserli alanı çıkartmamız gerekiyor. Bu da ancak iyi bir görüntüleme yöntemi, ince hassas el aletleriyle mümkün. İşte robotik cerrahi burada bizim inanılmaz avantajlı bir hale getiriyor bizi. Hasta için de bu avantaj, cerrah için olan avantaj hasta için de olmuş oluyor. Şimdi robotik cerrahinin en önemli avantajı aslında hızlı iyileşme sürecidir. Hızlı bir iyileşme süreci sunar robotik cerrahi hastaya çünkü kesiler küçük. Evet, diğerine göre zaten büyük bir fark oluyor o zaman. Çok ciddi bir fark aslında. Bu yapılan çalışmalar göstermiş ki bir hasta ameliyat sonrasında hızlı iyileşiyorsa hızlı işine dönebiliyor, hızlı topluma dönebiliyor ve bu ciddi bir efektivite getiriyor ameliyat sonuçlarına. Bu çok önemli bir şey tabii. Yine keza hastanede yattığı dönemde, ameliyat sonrasında yattığı dönemde daha az ağrı kesici ihtiyacı, yarası küçük olduğu için daha az yara enfeksiyonu, haliyle daha az antibiyotik kullanımı gibi bir sürü avantajı var. Burada tabii fonksiyonel avantajlarla yani ameliyat sonrası fonksiyonel avantajlarla onkolojik şeyleri de karıştırmamak lazım. Biz genellikle prostat kanserinde kullandığımız için o yönde konuşuyorum. Temel hedefimiz içeride hiçbir kanserli hücre bırakmadan o organı oradan çıkartabilmek, kanserli dokuyu ve orada fonksiyonuna devam etmesi gereken yapıları da olabildiğince koruyabilmek. Bu da robotik sistemle çok daha kolay ve yapılabilir bir hale geliyor. Çünkü dar bir alanda çalışıyorsunuz, iyi bir görüntülemeye ihtiyacınız var. Çok güzel bir optiği vardır bu sistemin. Yaklaşık 5-6 kat büyütme yapabiliyor. O dar alanda çok daha ince el hareketlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Haliyle gerçekten az önce bahsettiğim temel hedefe ulaşmak çok kolay oluyor. Hastalıklı organı oradan çıkartabilmek, orada kalması gereken, fonksiyona devam etmesi gereken yapılara da zarar vermemek. Peki Türkiye robotik cerrahi uygulamalarında dünyada hangi noktada bulunuyor? Artık günümüzde bilgi de çok hızlı yayılıyor, tecrübe de çok hızlı yayılıyor ve biz Türk hekimleri olarak bu noktada çok hevesli insanlarız. Bu sistem yaklaşık 15 yıldır, belki daha uzun süredir Türkiye'de ilk defa bulundu ve o ilk günden itibaren çok hızlı bir şekilde öğrenme yerleri tamamlandı. Müthiş serilere, müthiş hasta sayılarına ulaşıldı ve şu anki tabloda dünya üzerinde çok tecrübeli bir durumdayız. Zaten bu sebeple yurt dışından da çok fazla hastamız bu yöntemlerle kanser ameliyatlarını veya diğer farklı ameliyatları olmaya tarafımıza başvuruyorlar, ülkemize geliyorlar ve ciddi anlamda tecrübeli bir cerrahi ekibe sahibiz ülke olarak, onu söyleyebilirim. Peki prostat kanseri erkeklerde neden bu kadar önemli bir sağlık sorunu olarak görülüyor? Evet. Bu noktada hem iyi haberler hem kötü haberler söyleyebilirim. İyi haber şu, prostat kanserini biz erken tespit edebilirsek hayata kasteden bir kanser türü değil. Bunu bilmek lazım. Ama kötü diyebileceğim şey şu, hiçbir belirti vermiyor prostat kanseri, vermeyebiliyor daha doğrusu. Yani aslında içinden idrar kanalı geçen bir organdan bahsediyoruz. Ama kanser yavaş ilerleyen bir kanser türü prostat kanseri ve herhangi bir şikayet yaratmadan orada büyüme imkanı buluyor. Bu kötü kısmı, çünkü eğer sadece şikayet varken doktora başvuran hasta grubu için riskli bir şey. Ama rutinde kontrollerini yaptıran, taramalarını yaptıran, en azından check-up programlarına katılan hastalar için iyi haber şu, erken tespit edersek bunu biz yakalayabiliyoruz ve hayata kastetmeyecek bir şekilde getirebiliyoruz. Bu kısmı çok bence güzel. O anlamda erkeklerde çok sık görüldüğü için şunu söyleyebilirim, erkeklerde en sık görülen kanser türü aslında prostat kanseri. Yani bir sürü organımız var düşünün ama prostat kanseri en sık görülen, en sık görülen kanser türü. Ama öldürücülük anlamında, hayata kastetme anlamında üst sıralarda değil, aşağı sıralarda. Bu iyi bir şey. Haliyle biz hastaları işte o yüzden aslında tarama programlarında tutmaya çalışıyoruz. Aynı kadınlardaki meme kanseri gibi bu prostat da erkeklere has bir organ. Ve bunun taramasının yapılması için sürekli böyle bilinçlendirme toplantıları, belki bu yayında şimdi seyircilerimize o anlamda bir mesaj vermiş olacak. Biz 50 yaşına gelmiş erkeklerin yılda bir defa prostat kanseri açısından taranmasını istirham ediyoruz. Çünkü ne kadar erken yakalayabilirsek bu kanseri o kadar iyi ve hayatına kastetmeyecek şekilde bunu tedavi ediyoruz. Çok basit bir mesaj bu aslında. Evet.
Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok yine bilgilendirici bir bölüm oldu. Ben Her teşekkür zaman ederim. bekleriz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.